Merhaba arkadaşlar. Sizlere somon balıkları ile ilgili çok özet bir şeylerden bahsedeceğim. Bu somon balıkları genellikle Kuzey Amerika'da yoğun şekilde yaşıyorlar. Rusya'nın kuzeyindeki nehirlerde mevcutlar. Yani kuzey bölgelerindeki nehirlerde bunlar doğuyorlar, yumurtluyorlar. Şimdi bunları yavruluklarından itibaren baktığımız zaman yumurtalarından çıktıktan sonra nehir yatağındaki o kayaların ve çakılların altında belirli bir dönem, hemen hemen bazen anladığım kadarıyla bir sene boyunca oralarda gizleniyorlar. Belirli bir boyuta ulaştıkları zaman o sene içerisinde çıkıp kendi yiyeceklerini arıyorlar. Peki o sırada neyle besleniyorlar bu çakıl taşların altında dururken? Göğüslerinin altında yumurta sarısı renginde arkadaşlar, onlara belirli bir gıda bırakılıyor ve bu gıda ile besleniyorlar ve yeterli büyüklüğe gelince de kendi bulundukları nehir yatağı içerisinde bahsettiğimiz gibi kendi yiyeceklerini aramaya başlıyorlar ve belirli bir büyüklüğe ulaşana kadar da o bölgede yaşamaya devam ediyorlar. Bu bir sene kadar sürüyor. Ondan sonra o uzun göç başlıyor, yolculukları başlıyor. Yolculukları başladıktan sonra nehri okyanusa açılan yere kadar takip edip gidiyorlar. Yönlerini buluyorlar ve okyanusla birleştiği yerde nehrin, orada tatlı su balığı olarak geldikleri yerde tuzlu suya adapte olmaları için belirli bir süre, belki birkaç gün, belki bir hafta olabilir, bekliyorlar ve tuzlu suya adapte oluyor vücutları. Ondan sonra okyanusa açılıyorlar. Bunların bazı türleri bir haftalık yolculuk yaparken genellikle bilinen meşhur türleri de 4 yıl sürecek bir yolculuğa çıkıyor. Özellikle bu bahsettiklerim işte Atlantik Okyanusu'na açılanlar ama daha da özellikle Pasifik Okyanusu'na açılanlar. Bunlar Amerika'daki nehirlerden çıkıyorlar. Alaska'ya yaşıyorlar, Kuzey Buz Denizi bölgelerine gidiyorlar. Japonya'ya doğru bir eğri çiziyorlar arkadaşlar. Oralarda yönlerini kaybetmeden yolculuklarına devam ediyorlar. Yönlerini kaybetmemek için de kendi beyinlerinde, vücutlarında doğal bir pusula var. Yani dünyanın manyetik alanını algılayan duyu organları var bunlarda arkadaşlar. Ve yönlerini böylece denizde kaybetmiyorlar. Bu sırada da besleniyorlar, belirli bir olgunluğa geliyorlar, büyüyorlar ve yavrulayacak döneme geliyorlar. Yavrulayacak döneme geldikleri zaman ve bunun da tam kararını nasıl algılıyorlar, biliyorlar, bunu da bilemiyoruz. Şu ana kadar anlattığım meselelerin de hepsi bir mühendislik harikası gibi gözüküyor arkadaşlar. Öyle de zaten. Ve bu balıklar çıkıyorlar, geriye okyanustan geldikleri nehre doğru yol alıyorlar. Fakat yüzlerce nehrin içerisinde, düşünün, yani bir de o yolculuk esnasında geldikleri, doğdukları nehir kaynağına kadar gidecekleri yolda hiç beslenmiyorlar. Çünkü okyanusta bütün o yolculukla ilgili gıdayı alıyorlar ve dinlenmeksizin, ara vermeksizin bu yolculuğa devam ediyorlar. Yani öyle bir stok yapıyorlar vücutlarında. Kendi nehir yataklarını bulmaları, kendilerindeki doğal duyu ile, yani o pusula görevi gören duyu ile bulmaları imkansız arkadaşlar. O nehirlerin olduğu yönü buluyorlar fakat nehri bulmaları mümkün değil. Çünkü yüzlerce, belki binlerce nehir şeyi var, denizle buluşan nehir var. Peki kendilerine ait olan nehri nasıl buluyor bu somonlar? Burada çok enteresan bir durum var. İlginç olan şu ki, mesela bizde arkadaşlar şöyle bir durum vardır. Kokuyla ilgili, mesela sen bir kokuyu normalde kokladığın zaman algılaman için burnunun içindeki o dipteki mukus tabakası, burnunun içi ıslaktır değil mi? İşte o mukus tabakası, yani nemlidir. O neme giren koku molekülleri orada enzimsel bir faaliyetle çözünülür ve sinir sistemine aktarılır ve senin algılanman sağlanır. Balıklarda ise, somonlarda ise, somonların burunlarında arkadaşlar, onların da iki burnu var. Onlar bir burunlarından suyu çekerler, öbür burunlarından da dışarı verirler. O arada da geçerken de geçen suyun içerisinde bizdeki gibi aynı sisteme çok bir ihtiyaçları yoktur. Çünkü suda zaten koku çözünük bir haldedir. Çözünük halde oldukları için somon balıklarının kokuları köpekler kadar güçlüdür.
çok güçlü. Belki köpeklerden daha güçlü. Bu onlara bu esnekliği sağlıyor. Ve bunlar bu kokuyla geldikleri nehri bulabiliyorlar. İyi de nasıl? Araştırmalar göstermiş ki arkadaşlar, her nehrin, her suyun, her su kaynağının kendine has bir kokusu var. Hiçbir su kaynağının arkadaşlar kokusu birbiriyle aynı değil. İşte somonlar burada bu kokuyu çok kolaylıkla algılayaraktan, yönlerini şaşırmadan nehir girişine kadar gelebiliyorlar. Yani yüzlerce nehrin içinden kendi nehirlerinin girişini bulabiliyorlar. Orada da bir adaptasyon süreci geçirip tatlı suya adapte oluyorlar. Tuzludan tekrar tatlı suya adapte oluyorlar ve yollarını ara vermeden devam ediyorlar. Ve ta doğdukları yere kadar, biliyorsunuzdur zaten belgesellerden de, işte mesela 3 metre 5 metre zıplayabiliyor bunlar rahat bir şekilde. Şelaleyi dikine çıkabiliyorlar. Böyle çok sıra dışı özellikleri var bunların. Ve ara vermeden hemen hemen yollarına takılmadan bunların çoğu kaynaklarına ulaşıyorlar ve vazifeleri olan yumurtlamayı yapıyorlar ve bildiğim kadarıyla, bunu tam emin değilim ama %50'nin üzerinde ihtimalle orada da hayatları son buluyor, öyle biliyorum. Ve yeni doğan yavruları tekrardan aynı süreci yaşıyorlar. Bu döngü devam ediyor. Şimdi buraya dikkat etmek lazım. Bu donanımı onlara kim verdi düşünmek lazım. Bu böyle evrimsel süreçte falan olacak bir şey değil. Şu ana kadar anlattığım bütün özellikleri öz bir şekilde anlattım. Siz araştırırsanız çok daha derin şeylere ulaşabilirsiniz. Bu donanımı onlara veren Allah'tır. Başka hiçbir yerden bunu yapamazlar. Çünkü mühendislik bilgilerim var. Üniversite eğitimimi almışlar. Alsalar ne olacak? Bunu nasıl yapacaklar kendi bedenlerinde? Düşünün yani. Bir de bunların yapısı var. Deri yapısı var. İç organ yapısı var. Yani düşünün. Nasıl düşünecek, tasarlayacak, kalem alacak, çizecek, şu yolu takip etmeliyiz. Rüzgar buradan esecek, dalgalar buradan, akıntı buradan gelecek falan. Bunların hiçbirine takılmadan arkadaşlar bütün vazifesini yerine dört dörtlük yapıyor ve geliyor. Aynen kendi kaynağına geliyor. Bunu bazı somon çiftliklerinde denemeler yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel örnekler var. Bunlardan bir tanesini çok kısa söyleyip konuyu bitireyim. Düşünün, bir çiftlikte enteresan bir şey oluyor arkadaşlar. Bunlar şey yapıyorlar, yani yetiştirdikleri somonları salıyorlar. Salarlarken de kendi klipslerini, yani kendilerinin çiftliğinden çıktığına bir işaret olsun diye bir kimlik olarak bir klips bırakıyorlar, takıyorlar o somonlara. Aradan arkadaşlar yıllar geçtikten sonra, belki 4 yıl sonra Pasifik'e açılan bu somonlar çiftlikteki kendi doğdukları havuzun içerisinde bir tanesini buluyor bilim adamları, araştırmacılar. Nasıl olur diyorlar. Bakıyorlar, klips aynı kendi klipsleri. İçeri girmesi mümkün değil çünkü her tarafı demir ızgaralarla çevrili, bir balığın girmesi mümkün olmayacak şekilde tasarlanmış. Ve ayrıca nehir yatağından da biraz daha uzakta bu yer. Bütün her taraf demir, sadece bir yerde tahta bir kapı gibi bir şey bırakmışlar. Ve bu nasıl girdi buraya diye araştırma yapıyorlar. O tahta kapının olduğu yerde tahta bölgenin bir kısmı kırılmış. Yani tahminleri şu yönde. Bu somon gelmiş buraya uçarak delip içeri girmiş. Güçlü balıklar yani somonlarda. Ve başka bir tahmin yürütülemiyor yani. Olay budur diye. Ve fakat diyorlar çiftliği bulmaları da mümkün değil. Orada enteresan bir durum var. Yani yol nehirle birebir hemen nehrin üstünde bir çiftlik değil bu. Nasıl buldu bunu diye. Bunu da araştırırken merak ediyorlar. İşin peşine düşüyorlar. Bakıyorlar ki çiftlikten şey var, kendi yaptıkları, yani mesela fazla olan suları, mesela yağmur yağdığı zaman ya da akıntı fazla olduğu zaman oraya dolan, yani bir yol yapmışlar arkadaşlar, ekstradan çiftliğe geliyor o nehrin suyu ama arkadan dolanıp geliyor. Yani bir somonun gelmesini falan beklemiyorlar, şok oluyorlar böyle bir şeyle ve bu 50 yıl önce falan gerçekleşmiş, belki 50 yıldan daha eski bir sürede tecrübe edilmiş bir deney. Durum yani diyeyim ya da sana. Bunlar bakıyorlar ki fazla suları bıraktıkları yerden su birikintisi gidiyor, bir yerde nehirle buluşuyor. Yol üzerinden giderekten nehirde buluşuyor ama sığ bu su birikintisi. İşte arkadaşlar koku duyusunun gücüne bakın. Yani Allah nasıl bir güç vermişse orada, kuvvet. O somon balığı bütün o yol, bir sürü nehirde dahi gelirken, geri dönerken bir sürü yol ayrımı var. Denizde de öyle, nehirde de öyle. Bu koku sayesinde ve yön bulma pusulaları sayesinde yollarını şaşırmıyorlar. Yani ve o hepsinde, bütün yol ayrımlarında doğru yolu seçiyorlar. Ve bu çiftliğe gelen balıktan dolayı
anlıyorlar ki bu burayı takip ederek, bu kokuyu takip ederek yakaladı, bunu anladı diyorlar yani. Ve çok merak ediyorlar başka somon var mı diye. Bakıyorlar havuzun içinde yok ama o tahtayı deldiği yerin alt tarafında tahta köprü gibi böyle geçiş yeri yapmışlar. Fakat su da onun altından geçiyor. Merak ediyorlar, tahtaları bir kaldırıyorlar. 70 tane daha somon balığı, hepsinde tamamında aynı çiftliğin adı yazan klipsler var arkadaşlar. Şimdi bunlar kendi kendine olabilir mi? Bunlar evrimle falan açıklanacak meseleler mi arkadaşlar? Düşünün yani, ben size çok öz anlattım. Yani öz ve az bilgiyle cahilane anlattım diyeyim kendime, durumumu ifade ederekten. Siz artık değerlendirin. Çok uzun video yapmamaya çalışacağım söylediğim için uzatmayacağım. Herhalde yeterlidir bu. Somonlara bu kadar donanımı somon kendi elde edemeyeceğine göre veren çok güçlü bir kudret var. O da Allah'tır. Başka hiçbir alternatif yok arkadaşlar. Düşünün, insanlar nasıl bir bocalamanın içerisinde ömürlerini boşa geçiriyorlar. Ben de bir insanım, siz de bir insansınız. Geçiriyoruz diyelim boşa. Şunu da ekleyelim tabii ki son olarak. Cenab-ı Hakk'ın delilleri göstermesi. Biz size afakta ve enfüste delillerimizi, ayetlerimizi göstereceğiz diyor Kur'an'da Cenab-ı Hak. Bakın işte bu da onlardan birisi ve içinde bir delil olarak somon adını alaraktan anlattım ama içinde bin bir delil ihtiva ediyor, içeriyor. Bunlara göz kapamamak lazım.